Gölge etme, başka ihsan istemem. Eminim bu sözü çoğunuz duymuşsunuzdur. Peki bu sözün sahibini ve muhatabını biliyor muydunuz? Bu videoda bu sözün sahibi olan Antik Yunan'ın uçuk kaçık filozofu Diyojen'in hayatından ve felsefesinden bahsedeceğim. Daha sonra ise onun komik olduğu kadar düşündürücü kısa hikayelerini sizlere aktaracağım. Diyojen, Platon'un deyimiyle Antik Yunan'ın çılgın Sokrates'i. Milattan önce 413 yılında Sinop'ta doğdu. Evet, bildiğimiz Türkiye sınırları içindeki Sinop'tan bahsediyorum. Hatta Sinop'ta heykeli bile var. Ancak kendisine nereli olduğu sorulduğu zaman ben dünya vatandaşıyım derdi. Babası kuyumculuk yaparken çeşitli suçlamalarla ailesiyle birlikte Atina'ya sürüldü. Diyojen, felsefenin kalbi olan Atina'da Kinik felsefesinin kurucusu Antistenes'in öğrencisi oldu. Bu felsefeyi yaşamına uygulayıp Kinizm felsefesinin en önemli temsilcisi haline geldi. Peki Diyojen'e fıçının içinde yaşamayı tercih ettiren Kinik felsefesi nedir? Kinizm, mutluluğa erişmenin yalnızca erdemle olacağını savunan bir görüştür. Kinizme göre erdemlere sahip olmak için de mülkiyet, aile ve evrensel ahlak gibi olguları reddetmek gerekir. Doğal yaşamı, sadeliği ön planda tutmak gerektiğini savunur. Kinik kelimesi köpeksi anlamına gelir. Diyojen de bu felsefeyi geliştirmek için eyleme geçmiştir ve kendi tabiriyle köpek gibi yaşamıştır. Fıçıda yaşayan, hiçbir malı mülkü olmayan, pis elbiselerle çıplak ayakla gezen ve Büyük İskender'e bile ayar vermekten çekinmeyen bu çılgın filozofun onlarca düşündürücü ve komik anısı vardır. Şimdi bu hikayelere geçelim. Bir gün dönemin hükümdarı Büyük İskender bu ilginç filozofu ziyaret eder. Diyojen'e kendisinden ne isterse vereceğini söyler. Diyojen ise istifini bozmadan eliyle güneşi göstererek "Bana veremeyeceğin şeyler vaat etme. Ben bunların hepsine sahibim. Güneşimi kapatıyorsun. Gölge etme, başka ihsan istemem." der. Bunun üzerine Büyük İskender, "İskender olmasaydım kesinlikle Diyojen olmak isterdim." der. Diyojen bir gün korsanlara esir düşer. Köle tüccarları Diyojen'i satmak üzere pazar yerine getirirler. Bütün köleler "Şöyle güçlüyüm, böyle yük taşırım" diye bağırırlarken Diyojen "Ben çok iyi insan yönetirim. Benden çok iyi efendi olur" diyerek kendisini pazarlamaya çalışmaktadır. Hatta orada gördüğü birine "Bakın mesela, şu adamın yönetilmeye ihtiyacı var" der. Diyojen'i duyan adam etkilenir ve çocukların öğretmeni olması için kendisini satın alır. Ve bir süre sonra adam Diyojen'i azat eder. Diyojen bir gün tek kişinin geçebileceği dar bir köprüden geçmekteyken soylu bir adamla karşılaşır. Soylu adam Diyojen'in pis kıyafetlerine bakarak "Ben bir serseriye yol vermem" der ve karşısına dikilir. Bunun üzerine Diyojen "Ben veririm, buyurun" der ve yol verir. Bir gün fıçısında sefil bir halde kuru ekmek yerken etrafını insanlar sarar. Çevredekiler "Şuna bak, tıpkı köpek gibi pislik içinde ve kuru ekmek yiyor" der. Diyojen bunun üstüne "Asıl köpek sizsiniz ki kendi halinde ekmek yiyen bir adamın etrafını çevirmiş bakıyorsunuz" der. Ayrıca Diyojen şu sözleri de ekler: "Pek itibarlı bir köpeğim ben. Ama beni beğenenlerden hiçbirisinde benimle ava çıkacak kadar cesaret yok. Ben bir köpeğim. Çünkü bana bir şeyler verenlere kuyruk sallarım. Hiçbir şey vermeyenlere de havlarım. Bana kötülük edenleri ise ısırırım." Anlatılan hikayeye göre Atinalı bir kimse Diyojen'in yaşam koşullarından etkilenir. Çünkü bilge filozof fakirlik içinde yaşamını sürdürüyordur. Atinalı merak eder ve sorar: "İnsanlar neden filozoflara değil de dilencilere yardım ediyor?" Diyojen yanıtlar: "Çünkü insanlar bir gün kör veya topal olacaklarını düşünüyorlar. Ancak hiçbir zaman akıllarına filozof olabilecekleri gelmiyor." Diyojen,
Bir gün Atina sokaklarında elinde fenerle dikkatle bir şeyler arıyordu. Bir Atinalı ona, "Ey Diyojen, ne arıyorsun elindeki fenerle bu saatte?" diye sordu. Diyojen, "Dürüst bir insan arıyorum" cevabını verdi. Bir gün bir adam onu zengince döşenmiş bir eve soktu ve "Sakın yerlere tükürme" diye buyurdu. Bunun üzerine Diyojen adamın suratına tükürdü ve ona "Kusura bakma, daha pis bir yer bulamadım" yanıtını verdi. Eşyasız yaşamayı kendine ilke edinmiş Diyojen, bir gün elindeki tek malı olan tasıyla çeşmeden su içmeye gider. O sırada önündeki çocuk eliyle çeşmeden su içmektedir. Diyojen bunun üzerine elindeki tek malı olan tası da fırlatır ve "Bu çocuk basitliğiyle beni de alt etti. Artık bu tasa da ihtiyacım yok" der. Diyojen Büyük İskender'e ayar vermeyi çok severdi. Yine günlerden bir gün insan kemiklerinin olduğu yerde kemikleri eşelerken İskender onu gördü ve ne yaptığını sordu. Diyojen ise "Babanızın kemiklerini arıyorum ama görüyorum ki hepsi birbirinin aynısı" dedi ve mala mülke önem vermemek gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu. Dönemin meşhur filozofu Platon Diyojen'den hiç haz etmezdi. Platon Diyojen'e çılgın Sokrates derdi ve Diyojen'in yaptığı hareketlerin aşırı olduğunu, bu hareketleri şöhret sahibi olmak için yaptığını düşünürdü. Diyojen de Platon'dan haz etmezdi. Bu adamın kimseye faydası yok derdi. Platon insanı iki ayaklı, tüysüz hayvan olarak tanımlardı. Diyojen bir gün elinde tüyleri yolunmuş, canlı bir tavukla Platon'un akademisine geldi ve tavuğu hışımla içeriye fırlattı. Ardından "Alın size insan getirdim" dedi.